Norveç'in kuzeyinde, fiyortların arasına sıkışmış küçük bir balıkçı köyünde, kar yağdığında bütün seslerin birden kesildiği o tuhaf sessizlikte, hiçbir çocuğun yaklaşmaya cesaret edemediği ahşap bir ev vardı. Ve o evin çatı katından, geceleri kimsenin açıklayamadığı bir ışık sızardı. Köyün adı Skarsvik'ti ve bu ev, köyün en yaşlı balıkçısı olan Halvard Nisisterm'e aitti. Halvard, 50 yılı aşkın bir süre boyunca denizle uğraşmış, tekneler yapmış, fırtınalarda hayatta kalmış. Ama son yıllarda artık denize açılmayan, sadece limanda oturup ağ ören yorgun bir adamdı. Karısı Ingrid çok yıllar önce hastalıktan ölmüştü ve o günden beri Halvard evin üst katına, çatı katına çıkmayı tamamen bırakmıştı. Kapıyı kilitlemiş, anahtarı da denize atmıştı. En azından köylüler böyle söylerdi. Köyün gençleri arasında bu ev hakkında pek çok söylenti dolaşırdı. Bazıları çatı katında Ingrid'in hayaletinin dolaştığını, bazıları ise Halvard'ın karısının ölümünden sonra oraya bir şey sakladığını iddia ederdi. Ama bu söylentilerin hiçbiri, o kış gecesi yaşanacak olaylar kadar gerçek değildi. O yıl kış erken gelmişti. Ekim ayının ortasında kar yağmaya başlamış. Kasım geldiğinde ise köy neredeyse tamamen beyaza bürünmüştü. Balıkçı tekneleri limanda demirli bekliyordu. Çünkü deniz o kadar sertti ki hiç kimse açılmaya cesaret edemiyordu. Köyün tek okulunda öğretmenlik yapan genç kadın Solveig Berg, işte tam bu dönemde köye yeni gelmişti. Solveig, Oslo'dan gelen, şehirli, kitap okumayı seven ama aynı zamanda meraklı bir yapıya sahip bir öğretmendi. Köye ilk geldiğinde kendisine ayrılan küçük öğretmen evine yerleşmiş. Ama kısa sürede Halvard'ın evinin hikayesini duymuştu. Öğrencilerinden biri, Küçük Erik, bir gün ders arasında ona şöyle demişti. "Öğretmenim, o evin çatısına asla bakmayın. Babam diyor ki geceleri orada bir gölge dolaşıyormuş." Solveig gülümsemiş ve bunun sadece bir çocuk masalı olduğunu düşünmüştü. Ama aynı akşam, okuldan evine dönerken, gerçekten de Halvard'ın evinin çatı katı penceresinde titrek bir ışık görmüştü. Işık sanki bir mumun alevi gibi sallanıyor. Sonra aniden sönüyor. Birkaç dakika sonra yeniden beliriyordu. Merakı bir türlü dinmeyen Solveig, ertesi gün köyün bakkalı Astrid'e bu konuyu sormuştu. Astrid, tezgahın arkasında ekmek dilimlerken başını sallamış ve alçak sesle konuşmuştu. "O ışığı herkes görür ama kimse Halvard'a sormaya cesaret edemez." Karısı öldükten sonra o adam bir daha eskisi gibi olmadı. Bazı geceler evin önünden geçenler, çatı katından ağlama sesleri duyduklarını söylerler. Bu sözler Solveig'in içindeki merakı daha da büyütmüştü. Şehirden gelen, bilime ve mantığa inanan bir kadın olarak, bu tür söylentilere kolay kolay inanmazdı. Ama bir yandan da gördüğü o ışığın açıklamasını bulmak istiyordu. Belki de yaşlı adam yalnızlığından ötürü tuhaf davranışlar sergiliyordu. Belki de gerçekten çatı katında bir şeyler oluyordu. Her halükurda, bu gizemin peşine düşmeye karar vermişti. Bir akşam, hava iyice karardıktan sonra, Solveig kalın paltosunu giyip, Halvard'ın evine doğru yürümeye başladı. Kar, ayak seslerini yutuyor. Rüzgar yüzüne buz gibi çarpıyordu. Eve yaklaştıkça kalbi hızlanıyor. İçindeki tedirginlik büyüyordu. Ama geri dönmeyi de aklından geçirmiyordu. Evin kapısına vardığında, tahta kapının üzerindeki demir tokmağa birkaç kez vurdu. İçeriden ayak sesleri duyuldu ve kısa süre sonra kapı yavaşça aralandı. Karşısında, uzun beyaz sakalı ve yorgun gözleriyle Halvard duruyordu. "Bu saatte ne istiyorsunuz?" diye sordu adam. Sesi kalın ve biraz da şüpheliydi. "Ben Solveig, köyün yeni öğretmeniyim. Sizinle konuşmak istiyorum. Eğer sakıncası yoksa," dedi genç kadın, sesini sakin tutmaya çalışarak. Halvard bir süre ona baktı. Sonra içini çekti ve kapıyı biraz daha açtı. "İçeri gel. Dışarısı çok soğuk," dedi. Duvarlarda eski fotoğraflar asılıydı. Çoğunda genç bir Halvard ile güzel yüzlü bir kadın gülümsüyordu.
Oturma odasına geçtiklerinde, Solveig cesaretini toplayıp doğrudan sormaya karar verdi. Çatı katınızdan geceleri bir ışık görüyorum. Köylüler de bundan bahsediyor. Merak ediyorum. Orada ne var? Hallvard'ın yüzü birden değişti. Gözlerinde eski bir acının izleri belirdi. Uzun bir sessizlikten sonra konuşmaya başladı. Karım Ingrid, ölmeden önce, o çatı katında küçük bir atölye kurmuştu. Orada gümüş takılar yapardı. Deniz kabuklarından ve fiyort taşlarından süsler tasarlardı. Ölümünden sonra oraya bir daha çıkamadım. Her şey olduğu gibi duruyor. Onun kokusu hala orada. Peki ışık? Diye sordu Solveig. Sesi yumuşamıştı artık. Hallvard başını salladı. Sanki kendi kendine bir karar veriyormuş gibi. Gel, sana göstereyim, dedi ve ayağa kalktı. Çatı katının kapısına vardıklarında, Hallvard elini kapıya koydu ama açmadan önce derin bir nefes aldı. Sonunda kapıyı itti ve içeri girdiler. Odanın içi, dışarıdan sanılanın aksine, ürkütücü değil, tam tersine hüzünlü bir şekilde güzeldi. Duvarlarda raflar vardı. Üzerlerinde yarım kalmış takılar, parlak gümüş parçaları, deniz kabukları duruyordu. Odanın ortasında küçük bir masa vardı ve masanın üzerinde hala yanmakta olan bir mum bulunuyordu. Her akşam buraya çıkıp bu mumu yakıyorum, dedi Hallvard. Sesi titriyordu. Sanki o hala buradaymış gibi hissediyorum. Belki de bu bir tür delilik ama benim için tek teselli bu. Solveig, adamın yüzündeki derin kederi görünce, içindeki bütün şüpheciliğin eridiğini hissetti. Söylentilerin aksine, burada hiçbir hayalet, hiçbir tehlike yoktu. Sadece bir adamın sevdiği kadına duyduğu bitmeyen özlem vardı. O geceden sonra Solveig, Hallvard'a sık sık ziyarete gitmeye başladı. Zamanla yaşlı balıkçı, kabuğundan çıkmaya, köylülerle yeniden konuşmaya başladı. Çatı katındaki atölye, Solveig'in önerisiyle yeniden düzenlendi. Yarım kalan tasarımları tamamlandı ve bir gün köyün küçük pazarında satışa sunuldu. Köylüler, yıllardır korktukları o evin aslında ne kadar sıradan ve insani bir hikayeye sahip olduğunu öğrendiler. Kış sona erip baharın ilk rüzgarları Skarsvik'e ulaştığında, Hallvard'ın evinin çatı katındaki ışık artık bir gizem olmaktan çıkmış, köyün en sevilen hikayelerinden birine dönüşmüştü. Ve her akşam yanan o mum, artık korku değil, sevginin hiçbir zaman tam olarak sönmediğinin bir hatırlatıcısı olarak köylülerin gözünde yerini almıştı. Bahar gelmiş, Hallvard'ın evindeki çatı katı artık bir gizem olmaktan çıkmıştı. Ama Solveig, aylar geçtikçe, yaşlı balıkçının hikayesinde hala Hallvard başını salladı ve anlatmaya başladı. Ingrid hastalandığında, doktorlar ona fazla zamanı kalmadığını söylemişlerdi. Ama o, son günlerine kadar çatı katındaki atölyesinde çalışmaya devam etti. Bana hep, bitirmem gereken bir şey var derdi. Ben onun sadece takılarından bahsettiğini sanıyordum. Ama son gecesinde, elimi tuttu ve çatı katındaki mavi kutuyu bul dedi. O günden sonra hiç konuşamadı. Mavi kutu mu? Diye sordu Solveig, şaşkınlıkla. Onu hiç aramadım, dedi Hallvard, gözlerini kaçırarak. Ölümünden sonra o odaya girdiğimde, her şeyi olduğu gibi bıraktım. Aramaya cesaret edemedim. Belki de bulmak istemedim. Çünkü bulduğumda onun gerçekten gittiğini kabul etmem gerekecekti. Solveig bir süre sessiz kaldı. Sonra nazikçe sordu. Şimdi arasak nasıl olur? Belki de bulmanın zamanı gelmiştir. Hallvard uzun uzun düşündü. Sonra ağır ağır başını salladı. O akşam, gün batımının fiyortları turuncuya boyadığı saatlerde, ikisi birlikte eve döndüler ve çatı katına çıktılar. Atölye artık düzenliydi. Raflar tertemizdi. Ama mavi bir kutudan hiçbir iz yoktu. Solveig, odanın köşelerini, dolapların arkasını dikkatle aramaya başladı. Sonunda, odanın en dip köşesinde,
eski bir kumaş parçasıyla örtülmüş küçük bir tahta sandık buldu. Sandığı açtıklarında, içinden gerçekten de mavi boyalı küçük bir kutu çıktı. Hallvard'ın elleri titriyordu kutuyu açarken. İçinde, el yazısıyla yazılmış bir mektup ve tamamlanmamış son bir kolye vardı. Gümüşten yapılmış, ortasında küçük bir deniz kabuğu bulunan zarif bir tasarım. Mektubu okumaya başladıklarında, son sözleri ortaya çıktı. Hallvard'a olan sevgisini, birlikte geçirdikleri yılların kıymetini ve ölümünden sonra onun kendini suçlamaması, hayata devam etmesi gerektiğini yazmıştı. Son cümlesinde ise şöyle diyordu: "Bu kolyeyi bitiremedim. Ama sen tamamlayabilirsin sevgilim. Eğer bir gün yeniden sevmeye cesaret edersen." Hallvard'ın gözlerinden yaşlar süzülürken, Solveig da duygulanmıştı. Yaşlı adam, uzun bir sessizlikten sonra, 30 yıldır bu kutuyu aramaktan korktum. Çünkü içinde bir vedadan daha fazlası olabileceğini biliyordum, dedi. Ama şimdi anlıyorum ki bu bir veda değil, bir izindi. O günden sonra Hallvard, yıllardır taşıdığı ağırlıktan kurtulmuş gibi görünüyordu. Kolyeyi tamamlamaya karar verdi ve bu iş için Solveig'den yardım istedi. Genç kadının ellerinin ne kadar becerikli olduğunu fark etmişti. Birlikte, akşamları çatı katında oturup kolye üzerinde çalışmaya başladılar. Zamanla, bu ortak çalışma, ikisi arasında beklenmedik bir yakınlığa dönüştü. Solveig, Hallvard'ın hikayelerini dinlerken kendini evinde gibi hissediyordu. Hallvard ise genç öğretmenin varlığında, yıllardır unuttuğu bir canlılığı yeniden buluyordu. Köylüler, ikisinin birlikte geçirdiği zamanı fark etmeye başlamış. Ama kimse bu konuda bir şey söylemeye cesaret edememişti. Çünkü Hallvard'ın yıllar sonra yeniden gülümsediğini görmek, bütün köy için bir mucize gibiydi. Yaz ortasında kolye tamamlandığında, Hallvard onu Solveig'e uzattı. "İsteği buydu," dedi. Sesi titriyordu. "Bunu sana vermek istiyorum." Solveig, kolyeyi kabul ederken gözyaşlarını tutamadı. O andan itibaren, Skarsvik köyünde yeni bir hikaye anlatılmaya başladı. Artık korkulan bir çatı katı ve gizemli bir ışık değil, ölümün bile bitiremediği bir sevginin, yeni bir başlangıca nasıl kapı araladığının hikayesiydi bu. Sonbahar geldiğinde, köyün küçük kilisesinde mütevazı bir tören düzenlendi. Düğün günü Solveig'in boynunda parlarken, Hallvard'ın gözlerinde hem geçmişin hüznü, hem de geleceğin umudu bir aradaydı. Skarsvik'te fırtınalı gecelerde çatı katından süzülen ışık, artık kimseyi korkutmuyordu. Tam tersine, köyün en genç çiftlerine, sevginin zamanın ve ölümün ötesinde bile yol bulabileceğini hatırlatan sıcak bir alev olarak parlamaya devam ediyordu.